Slot makineleri ile ilgili bu dördüncü videom, slot makineleri oyuncularına oynayacakları makinayı seçme rehberi niteliğinde olacaktır. Arkadaşlar, Cep Mühendisi YouTube kanalıma tekrar hoş geldiniz. İyi günler diliyorum. Umarım gününüz çok iyi geçiyordur. Başlarken videonun başlangıcındaki kumar fiili ile ilgili yazılı uyarıyı dikkate almanız ve uymanızı önemli rica ederim. Öncelikle sizden iki ricam olacak arkadaşlar. Eğer bu tür videoları yapmaya devam etmemi istiyorsanız, devamlarının gelmesi konusunda beni motive etmeyi arzu ediyorsanız ve gelecek bu tür videolarımdan da haberdar olmak istiyorsanız, lütfen beğendim butonuna basınız ve kanalıma abone olup bildirimleri de tümü olarak işaretleyiniz. Haydi başlayalım. Arkadaşlar, slot makineleriyle oynarken ilk aklınızda tutmanız gereken gerçek, slot makinelerin eksi kasa avantajları olduğudur. Yani uzun vadede kazinoya para kazandıracak şekilde programlanmışlardır. Bu kazinoya kazandırma oranları oynadığınız kazinoya ve slot makinelerine ve bahis büyüklüklerinize göre değişir. En düşük para ile bahis yapılan slot makinelerinde kayıp oranınız uzun vadede %15'lere kadar büyürken makine ve bahislerinizin yüksekliğine bağlı olarak %4'lere kadar düşebilir. Şimdi ekrana getirdiğim çan eğrisi grafiğine birlikte bakalım. Ortadaki mavi çizgi RTP yani oyuncuya verme oranının %100 olduğu durum. Yani slot makinesi oyunculardan aldığın hepsini geri veriyor. Durum böyle olsaydı zararlar ve kazançlar birbirlerine eşit olurdu ama hepimizin bildiği gibi kasinolar oyunculardan para kazanıyorlar. Dolayısıyla hepsini geri oyunculara vermiyorlar. Bu çan eğrisinde gördüğünüz kırmızı çizginin olduğu yer ise RTP yani %85 çizgisi. Yani böyle programlanmış bir slot makinesinde uzun vadede kasino oyunculardan aldığı toplam paranın %85'ini oyunculara ikramiye olarak veriyor. Yani kırmızı okla gösterdiğim sol tarafta yer alan bir kısım oyuncular zarar ederken sayıları daha az da olsa sağ tarafta yeşil ok ile gösterdiğim yerdeki ihmal edilmeyecek sayıda bir kısım oyuncular ise kazanç elde ediyorlar. Yani masadan karlı kalkıyorlar. Slot makineleri oyunlarından kazançlı veya zarar etmiş olarak kalkmakta her ne kadar şans en önemli etken ise de yine de oyuncu olarak sizlerin de ibreyi kendi lehinize çevirme ihtimaliniz hiç de az değildir arkadaşlar. İşte bu videomda sizlere slot oyunlarında ibreyi kendi lehinize çevirmenize yardımcı olabilecek bilgiler vereceğim. İki arkadaş sabaha karşı kazinodan çıkıyorlar. İkisi de çırılçıplak. Birinin üzerinde sadece don var. Çırılçıplak olan diğerine diyor ki, sana hayranım üstadım. Niye diyor öbürü? Diyor sen daima planlısın. Nerede duracağını çok iyi biliyorsun. Öncelikle planlı olmalısınız. Unutmayın, plan yapmayı başaramayanlar, başarmamayı planlamış olurlar. Demek ki bilinçli ve planlı olmak zorundayız. Bunu yapmanın ilk adımı her zaman hedeflerinizi planlamaktan başlar. Örneğin kazinoda kaç saat kalacağınızı, ne kadar zarar ederseniz kalkacağınızı, ne kadar kazanırsanız yine kalkacağınızı ve maksimum ne kadar para harcayacağınızı önceden kararlaştırmalısınız arkadaşlar. Bakın dikkat edin. Önceden derken kazinonun kapısından içeri girmeden önce diyorum. İçeri girdikten sonra değil. Tercihen yanınıza o gün harcayacağınız miktardan fazla parayla kazinodan içeri girmeyin. Tabii şimdi bu artık zor bir şey çünkü hepinizin cebinde kredi kartlarınız var ama genelde de deneyin. Kazinodan içeri girince hemen bir slot makinesine çökmeyin. Önce etrafı bir gezin ve sakinleşin. Bir slot makinesinin başına oturduğunuzda ilk yapacağınız şey makineye para yüklemek olmasın. İlk önce o slot makinesi ekranında oyun açıklamalarını bulun ve onları okuyun. Bu zor değil arkadaşlar. Çok az vaktinizi alır. Açıklamalar içerisinde özellikle iki şey sizin için çok önemlidir. Bunların birincisi RTP yüzdesi, yani oyuncuya geri dönüş yüzdesidir. Bu oran yanında açıklama olmadan direkt RTP diye de verilebilir veya görselde gördüğünüz gibi detaylı da açıklanabilir. Gördüğünüz gibi bu slot oyunu için oyuncuya geri dönüş oranı %96,49'muş. Bildiğiniz gibi bu oran ne kadar yüksek olursa oyuncu için o kadar iyidir. Çünkü örneğin burada uzun vadede %3,51 kaybedersin diyor. Buraya bir not düşmeliyim. Slot makinelerinde bir oran daha var ve o oranda oyuncuya verme oranına çok benzemekle birlikte çok farklı bir şeydir.
O da slot makinesinin kaç basışının yüzde kaçında size herhangi bir ikramiye verdiğidir. Buna ikramiye verme frekansı diyelim. Mesela bu da %80 olsun. Bu demektir ki o slot makinesinin düğmesine 100 basışınızın 80'inde size hiçbir şey vermez. Yani sıfır ikramiye verir. Dikkat edin, bir kuruş verse bile bu %80'in içine girmiyor. Bu terimi şimdilik unutun. Üçüncü bir terimi devreye sokup kafanızı karıştırmak istemiyorum ama bilginiz olsun istedim. Gelelim ikinci değişken olan volatiliteye. Arkadaşlar, volatiliteyi Türkçemize oynaklık olarak tercüme edebilirim sanıyorum. Ama siz buna riskli, yani tehlikeli de diyebilirsiniz. Bu terimi size şöyle izah edeyim. Oynaklığı düşük slot makineleri sık sık ve daha küçük ikramiyeler verirler. Yani daha az risklidirler. Oynaklığı yüksek makineler ise çok daha seyrek ikramiye verir ve insanı sinir ederler. Ama verdikleri zaman da çok daha büyük ikramiyeler verirler. Ama dediğim gibi bu tür makinelerde oynamak çok daha risklidir. Bakın, bu volatilitenin, yani oynaklığın oyuncuya geri verme oranı ile bir ilgisi yoktur. Ayrıca kazinolar oyuncuya geri verme oranlarını değiştirebilirler ama o slot makinesinin oynaklığına müdahale edemezler. Makinenin DNA'sı gibi düşünün bunu. Bir slot makinesinin oynaklığını sadece üretici üretim aşamasında programlar. Seyrek de olsa bazı slot oyunları oyunculara o slot oyununda oynaklık ayarı yapma opsiyonu da veriyorlar. Ama hangisi oynaklık seviyesini seçerseniz seçin, seçiminiz o makinenin oyuncuya geri verme oranını değiştirmez. Oyuncuya geri verme oranı bütün oynaklık seviyelerinde aynıdır. Size bir örnek vereyim. Buradaki örnekte bazen bir slot oyununda düşük oynaklık ve yüksek oynaklık ayarlarını sizin yapabileceğinizi görüyorsunuz. Demek ki neymiş? Slot makinelerinin açıklamalarını mutlaka okumalıymışız, değil mi sevgili arkadaşlar? Bu arada nedense bu oynaklık seviyesi daima anca biber sembolüyle gösteriyor. Dikkat edin, yanmayın. Ve de bu bence bir oyuncunun slot oynayacağı makineyi seçme kriterleri arasında en önemlisidir. Hatta oyuncuya verme oranından bile daha önemlidir arkadaşlar. Şunu da hemen belirteyim. Kazinolara slot makineleri teslim edilirken o makinelerin nüfus cüzdanları da birlikte veriliyor. Ben nüfus cüzdanı dedim. Lütfen kusura bakmayın. Bu bir belgedir ve ismine par sheet, par sayfası denir. Par sayfasında o slot makinesinin bütün detayları verilmiştir. Seçilebilecek oyuncuya verme yüzdeleri, oynaklık oranları vesaire vesaire. Ve biz bunları göremeyiz. Görebilmek için internete girip üretici firmanın sayfalarına gitmemiz gerekir. Başlıca bir yolu yoktur. Evet, yeri gelmişken tekrar edeyim. Kazinolar yasal olarak bir slot makinesinin oyuncuya verme oranlarını değiştirebilirler. Zaten makineyi açtıklarında bu makinelerin menülerinde bu seçenekler mevcuttur. Ve genelde 3 ile 10 arasında farklı oyuncuya verme oranlarına sahiptir. Ve kazinolar bu oranların arasından seçimleri kendileri yaparlar. Şimdi gelelim işin püf noktasına arkadaşlar. Siz bir slot makinesinin açıklamalarına girdiğinizde bu iki yüzde size verilmemiş olabilir. Yani bunları göremeyebilirsiniz. Burada o slot makinesinin oynaklığını tayin etmek size kalıyor. Genelde oynaklığı düşük slotlar daha basit, daha az makaralı ve biraz daha az eğlenceli slotlardır. Ama bir slot makinesinin oynaklığının düşük olup olmadığını anlamak için ilk iş olarak o slot makinesinin açıklamalarına bakmalıyız arkadaşlar. Demek ki açıklamalar ne kadar kısa ve basit ise o makinenin oynaklığı o kadar düşüktür. Maalesef oyun çok eğlenceli değilse oynaklığı muhtemelen düşüktür. Ne kadar fazla sembol, bonus turları ve benzeri varsa oynaklığı muhtemelen daha yüksektir. Bir de ödeme tablolarına bakın arkadaşlar. Çok büyük ikramiyeler varsa oynaklık o kadar yüksektir. Payline, yani ödeme çizgileri arttıkça slotların oynaklığı artar. Payline ile kastım ekranda 10 kombinasyona ödeme veriyorsa 50 kombinasyona ödeme veren slottan daha az oynaktır. Bazı oyunların bonus turlarında makine size seçenekler verir. Mesela der ki 3 bonus turu ama bol scatter'lı, yani jokerli diyeyim size. 6 turlu ama daha az jokerli veya 9 turlu ama jokersiz. İşte burada da 3 tur olanı seçerseniz 6 veya 9 turluya göre daha büyük ikramiye kazanabilirsiniz. Ama aksi olursa da eliniz boş dönersiniz. Yani 3 turlu olan daha oynaktır. Slot makineleri video serimin bir sonraki, yani 5. videosunda slot makinelerinde kazanabilmek için sizlere vereceğim tavsiye ve taktikleri anlatacağım sevgili arkadaşlar. Hepinizi bekliyorum. İzlediğiniz ve beğendiğim düğmesine bastığınız ve abone olduğunuz için ve de en önemlisi bildirimler seçeneğini tümü olarak işaretlediğiniz için çok çok teşekkürler efendim. Saygılarımla. Cebinizin mühendisi.